Herkese merhabalar. Bugün sizler için içi şöyle çikolata dolgulu brownie lezzetinde çok pratik bir ıslak kurabiye tarifi hazırladım. Sizler de farklı kurabiye tariflerini seviyorsanız eğer bu tarifimi mutlaka denemelisiniz. Sözü çok uzatmadan hemen yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak kurabiyelerimin arasına koymak için kahvaltılık çikolatamı bu şekilde bir tatlı kaşığı yardımıyla yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Üzerini şöyle düzelttikten sonra dondurucu kısmına kaldırıyorum ve bu şekilde 1 saat kadar bekletiyorum. Bu arada biz de kurabiyemizin şerbetini hazırlayalım. Şerbet için 2 çay bardağı suyumu tenceremin içerisine alıyorum ve sonrasında üzerine yine 2 çay bardağı da toz şeker ilave ediyorum. Kurabiyemin şerbetini bu şekilde ocağımın üzerine alıyorum ve şeker erinceye kadar güzelce bir karıştırıyorum. Ocağımın orta gözünde yaklaşık 5-6 dakika boyunca kaynatmış olduğum şerbetimi artık ocaktan indiriyorum ve sonrasında soğuması için ayrı bir kasenin içerisine boşaltıyorum. Şerbetim kenarda soğurken ben de şimdi kurabiyemin hamurunu hazırlayacağım. Bunun için uygun bir kasenin içerisine ilk olarak bir tane yumurtamı ekliyorum. Yumurtayı ekledikten sonra şöyle 1 çay bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Ardından üzerine oda ısısında güzelce yumuşamış olan 125 gram kadar katı yağı ilave ediyorum. Ben bu tarifte katı yağ kullandım. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi de içerisine yine 1 çay bardağı olacak şekilde sıvı yağ ekliyorum ve ardından tüm bu malzemeleri şöyle elimle güzelce bir karıştırıyorum. Bu tarifte katı yağın bu şekilde yumuşacık olması önemli. Mutlaka yumuşak kıvamlı bir yağ kullanın. Şimdi de 3 dolu yemek kaşığı olacak şekilde kakaoyu ekliyorum ve yoğurma işlemine devam ediyorum. Kurabiye hamurlarında unu her zaman yavaş yavaş ve kontrollü olarak ekleyin. Ben de ilk aşamada 2 su bardağı unumu içerisine ekledim ve bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Bu arada 1 paket kabartma tozunu da içerisine ekliyorum. Varsa elinizde 1 paket vanilya, onu da kullanabilirsiniz. Benim elimde olmadığı için kullanmadım. Kurabiyemin hamurunu bu şekilde biraz toparladıktan sonra şimdi de yanıma 1 su bardağı kadar daha un aldım ve ilk aşamada yarısını ekleyerek yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu tarifte hamurun kıvamı çok önemli. Unu hiçbir zaman birden eklemeyin ki hamurunuzda sert bir kıvamda olmasın. Aksi halde şerbetini çekmeyecek ve sert kıvamlı bir kurabiyeniz olacaktır. Ben toplamda bu tarifimde 3 su bardağı un kullandım. Her unun kalitesine göre alacağı un miktarı değişiklik göstereceği için lütfen sizler de kontrollü bir şekilde ekleyin. Şöyle hamurumun kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Pürüzsüz yumuşak bir hamur olunca artık un ilave etmeyelim. Dondurucuya koymuş olduğum çikolatalarım da çok güzel dondu. Şimdi sıra geldi şekil verme işlemine. Bunun için kurabiye hamurumdan şöyle büyük bir parça alıyorum ve sonrasında elimle toparlayarak ortasına bir çukur meydana getiriyorum. Yapmış olduğum bu çukurun içerisine kenarda donan çikolatamı yerleştiriyorum ve kenarlarını kapatarak orta kısmına tekrar biraz da şöyle kurabiye hamurundan ekleyerek elimle yuvarlayarak son şeklini veriyorum ve bu şekilde yağlı kağıt serili olan fırın tepsime kurabiyelerimi diziyorum. Bu kurabiye tarifi hem yapımı oldukça pratik hem de çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Sizler isterseniz içerisine çikolata koymadan da yapabilirsiniz. Ama bu şekilde de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben şimdi tüm kurabiye hamurum bitinceye kadar aynı işlemi yaparak kurabiyelerimi tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Kurabiyelerinizin fırında dağılmaması için fırınınızı da önceden 5 dakika boyunca 180 derece alt üst ayarda açın ve ısıtın. Isınmış olan fırın içerisinde benim kurabiyelerim toplamda 20 dakikada çok güzel pişmişlerdi. Sizler de fırınınızın ayarına göre lütfen kontrollü olarak kurabiyelerinizi pişirin.
Kurabiyelerim kenarda biraz soğuduktan sonrasında soğumuş olan şerbetin içerisine alarak şöyle kaşık yardımıyla da üzerine şerbetten dökerek servis tabağının içerisine alıyorum. Tüm kurabiyeler bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Bu arada ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, tüm kurabiyeleri şerbete buladıktan sonra kalan şerbeti de şöyle servis tabağının içindeki kurabiyelerin üzerine güzelce yayıyorum. Ve bu şekilde tüm şerbetini de kurabiyeler çekmiş oluyor. En son aşamada ben üzerine biraz toz fıstık, biraz da Hindistan ceviziyle süsledim. Sizler de dilediğiniz şekilde bu kurabiyeleri süsleyerek servise hazır hale getirebilirsiniz. Çayın kahvenin yanına çok yakışacak, hem çok pratik hem de çok lezzetli bir ıslak kurabiye tarifi oluyor. Şöyle size iç dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Şerbetini çok güzel çekti. Yumuşacık ve brownie lezzetinde bir kurabiye tarifi oldu. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.